Theo em để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thì em nghĩ là cái đầu tiên mình phải có nhiều quyết ạ. اشتغل على نفسك. Mormon will definitely know about it. تدرب لين تجيك فرصة. تجيك فرصة لازم تستغلها. إن الفرصة إذا ما استغلتها بيفوتك القطار. Дисциплина, хладнокровие, уверенность. Это много общаться. Welcome, we have 3 pros who have battled through the gauntlet here to share their stories. They'll talk about the competition's intensity and look back on key experiences that define their path. Let's get started. Yemekler gelene kadar bize verilen soruları cevaplayalım. E-spor profesyonel olmayı tatlı bir iş olarak görüyor musunuz? Neden? Tatlı bir iş. Yani ben açıkçası iş olarak görüyorum. İş olarak yani benim için. Ben de iş severek de yapıyorum yani. Bence bunu da üçümüz de severek yapıyoruz. Evet, kesinlikle. Bir de benim çocukluk hayalim e-sporcu olmak. O yüzden çok seviyorum yani e-sporcu olmayı. İşimi çok seviyorum. Welcome to the 2025 PUBG Mobile Global Championship, coming to you live from Bangkok, Thailand. Starting today marks the beginning of the ultimate showdown, where the best teams from around the world will compete with one goal in mind. CEO, though, has something to say. A nade out through the door, stops first breach, gives him a little bit more time to play with. Teams are going to be leaving from around them, so not too much danger of third party as nades start to bounce on in, and he goes down to the bombardment in the basement. That fight's not going as strongly as they would have liked either, but they still do have reservoir opportunities. The Scarface steps in, steps out, tries to go for the shot, bobbles the nade out the window. Will Loxy step on it? No, but he is going to get lit up from the off angle. That is Kara chiming in. I reckon Kai are really suffering here. Looks like their day might be a bit of a downer. The opening day of the gauntlet saw all 3 Turkish teams miss the top 7 spots in the leaderboard. This slow start demanded urgent adaptation and sharper execution to secure a spot in the top 7 by the end of the gauntlet. En büyük kaybın ne burada? Çok zor bir soru. Büyük ihtimal galerici olurdum. E-spordan önce futbolla uğraşıyordum. Belki orada olabilirdi. O da olmadı yani. E-spora ilgim olduğu için futbol olmadı. Eu acho que é uma pergunta difícil de responder porque isso é minha paixão. Eu vim aqui porque eu gosto e não sei se outra coisa me motivaria. Entendi. Visualizando Переживает, нервничает. Хочу просто вот показать красивую игру, чтобы каждый кайфанул. How do you feel right now? Şu an normal hissediyoruz. Herhangi bir heyecan ya da baskı yok üzerimizde. Oyunlarımız hazır. So it's really smart maneuvers. Wolves here going up against Regnum Kai. You know, there's a lot of talk about Regnum Kai's day yesterday, which, as we all know, was pretty poor. I think losing a player pretty much in the early moments of the map each time definitely hurt them, right? They were playing as a 3-man, multiple maps, and they just couldn't get much done from there. But Some players showed strong resilience, shrugging off day 1 setbacks. In day 2, they successfully closed the gap, climbing back into contention with improved performances. Hakkınızdaki olumsuz internet yorumlarını umursuyor musunuz? Yok ya. Ben onu sevmiyorum. Yani ben umursamak şöyle aslında benim için. Bir eleştirisel bir şeyse yani dikkat ediyor olabiliyorum bazen. Yani işte bu pozisyonda bunu yapmasaydı şu olabilirdi veya işte bence bu eksiği var gibisinden. Hani mentalimi değiştiren bir şey değil ama kendimi artıya çevirebiliyorum yani. you see those recalls popping up there. Wolves moving through as Ulf managed to get into this position nice and early on the plateau, but will they be able to hold it? The first is good, a double spray down across the way. No, it's a 1-for-1 trade, but Ketch is able to find another. Coops goes down, they lose one on the off angle here. Scarface has been knocked, but the Wolves are no more. Taken away on the approach. You can't get up the top there. Ulf able to beat out the Wolves on that hold. Ben umursuyorum. Özellikle bana haksız şekilde yorum yapanlar olunca, bir haksızlığa uğrayınca çok sinirleniyorum yani umursuyorum ben.
drops the smoke train towards it. They know exactly which rock he's on. As soon as they get in range, they don't have the nade either. Steps out, and that's a little sliver of HP taken away, and he doesn't have any meds to play with. This is nasty. Big stun grenade. Wizgod just has to hide it out for the time being. But it's looking close. Can Wizgod close this down? It's looking slightly unlikely. Regardless, he has been through the war zone this game. Yes! Gel. Players total. CEO spotted. Challenges on the spray down. Needs to be bold with it. But CEO sticks the landing on that. Unfortunately, there's the trade and there's the nade from the off angles. Only one. Malloy going down is going to make this close down nigh on impossible for Virtus Pro. It is a 1v4 now for Aragon, unless he expects the time to get Malloy back up. But those nades now starting to run dry. Zed Wolf. Today is the final day of the Gauntlet. The top 7 teams will qualify directly to the PMGC Grand Finals. Can the current top 3 hold their lead, and can Turkey's other 2 teams follow Kara's surge into the top 7? Düne göre bakarsak performans çok iyi bugün. Dün gece aranızda konuştunuz mu, plan yaptınız mı ve bunu değiştiren bir neden var mı? Yani başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Profesyonel kariyerinizde yaşadığınız en mutlu şey neydi? Regnum Kara ile PMSV şampiyonluğu. Çünkü takıma sonradan geldim ve sonradan gelenler hep bir sıkıntı yaşadım takımda. Ve ben geldim ve iyi olduğumu kanıtladım o PMSV'de. Profesyonel kariyerinizde sizi en çok üzen şey neydi? Örneğin haksızlığa uğramak veya birinin beklentilerini boşa çıkarmak gibi. Ben de geçen yıl PMGC grubundan PMGC finaline çıkamamamız. Bir puanla kaçırmıştık. En çok güzel şey o. Yani benim 2022 PMGC'de 15. olmaktı. PMGC finalinde. Bizim yaptığımızı onlar da yapabilir yani. Quais qualidades vocês são necessárias para você se tornar pro player? Acredito que a principal seja a resiliência. Öncelikle en başta yüksek bir mentalin olması lazım. No fight. Onun dışında disiplinin olması lazım. Biraz da çalışman lazım, eğim lazım. Bom, acho que primeiro você tem que ser muito focado no seu objetivo, você tem que ter um psicológico muito forte e também ser uma pessoa muito dedicada no que você está fazendo. الخطوة الأولى لكل لاعب جديد لازم يبدأ مع فريق صغير. إذا بدأت مع الفريق الصغيرة في فريق كبير بيشوف اسمك، في فريق كبير بيجربك بطولة. مع أول بطولة لك حاول تبدع، حاول تطلع اسمك للناس. بيجيك العرض، بيجيك الفرصة. Şimdi biraz da yan yana çek. Bak geliyor bir tane de Samet. I think Kara have smelt something there. They know why aren't they nading us? What's going on? Must be a guy in that corner house, but CEO doesn't mind. He'll take a point. Doesn't matter who it comes from. Again, Kara just racking up these elim. 8 already blank. They are level now with Thunder Talk. They control the entirety of the northern edge. Aaron picks up another for his troubles and now sees Doc as well. That's 15 elims. They can just clear out the last 2 players from R8. It will be a 27-point game, which will shoot them soaring towards the top of the tables here, John. Geliyorlar Arda. For DRX, QXC has to put on a performance like no other. He's 1 HP in the meantime. One more shot, but a great headshot comes back his way. Hiding behind the bush, and it won't happen as Zed Wolf manages to thread the needle. Although Regnum regained form and secure a chicken dinner in the final match of the Gauntlet, their earlier point deficit was too severe. A single win could not reverse their fortunes, and they ultimately fell short of securing a direct ticket to the Grand Finals from the Gauntlet. Şimdi abi Grand Finale hiç Win Chicken Dinner almadan kazandınız. Bunun hakkında bir cevabı var mı? Çünkü bu sizi başka takımlardan ayrı gösteriyor. Ne demek istersin? Yani son gün sattığımız biz zaten garanti bir winimiz var. Alabileceğimiz hatta 2 tane vardı. Bir tanesinde Erangel'da gene o da GK'nin aldığı win. 2 tane kendi elimizle verdiğimiz var. Onun dışında yani bilmiyorum, daha çok biraz cevabım yok yani. Özellikle yaptığımız bir şey değil ama sattığımız 2 tane var. Alo, anneciğim ne yapıyorsun? Anneciğim.
İyiyim bebeğim. Sen ne yapıyorsun? İyi, ben de çok iyiyim valla. Maçları izledin mi? Oo izlemem olur mu? Kalp krizleri geçirdim ben burada. Bak 2'ye çıktınız, ikinci oldunuz. Geri 3'e düştünüz, geri 2'ye çıktınız. Ben kalp krizi geçiriyordum yani o sıra. Ne diyeceğim, mutluyum annem. Bu da diyorum ya, 3 gün formayla takıldım. Valla. 3 gün formayla gezdim. İş yerinde öyleydim, görmüyor musun? Resmi atıyorum ya iş formana. İş yerinde de formayla yani şey yaptın değil mi? Formayla gittin. Evet, evet. İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. Özledim seni, sadece seni özlüyorum. Ben de seni özledim vallahi. Mutlu aradım akşam, bakmadın hayırlı olsun demek için. Uyumuşum, bir de uyuyakalmışım. Ben de dedim kutlamaya mı gittiler, ne yaptılar bunlar? Öyle işte. Tamam anneciğim. Tamam. Seni seviyorum, öpüyorum. Ben de seni seviyorum, öptüm hadi. Hadi arkadaşlarına çok çok selam söyle. Aleykümselam. Yok annem, canın sağlığı. Bunları da tebrik ettiğimi söyle, ilet hepsine tek tek. Tamam, aleykümselam. Onların da selamı var sana. Tamam, aleykümselam anneciğim, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, öptüm, bay bay. Você tem como dar algum conselho para as pessoas mais novas dessa geração que querem se tornar pro player? É a verdade, é você não desistir dos seus sonhos, do seu objetivo, você continuar firme todos os dias lutando, que dia você vai chegar lá. Bom, para quem quer ser pro player, eu acho que vocês têm que ter paixão por isso, vocês têm que realmente gostar, porque a galera vê de fora assim, acha que é fácil, não é fácil. É um trabalho que exige muito não só dos seus dedos, também do mental. Çok çalışmalarını öneririm öncelikle ve cihazları da iyi olması gerekiyor tabii ki de. Yani sürekli e-spor maçlarını izleyip yani bir şeyleri kapması gerekiyor onların da. В первую очередь я советую всем задуматься о том, насколько они готовы многим пожертвовать ради того, чтобы стать профессиональным киберспортсменом, так как на игру уходит очень много времени, очень много надо трудиться, понимать, для чего ты здесь, ради чего ты идешь, поставить себе цели и каждый день становиться лучше, смотреть свои игры, общаться с командой, смотреть, как играют другие. Каждый день нужно совершенствоваться, каждый день нужно стараться и каждый день нужно отдавать свое время на то, чтобы стать лучше. Asla vazgeçmemelerini. Sonuna kadar çabalamalarını. Of course, why not? I'm really good at PUBG. If I have a chance, I want to be esport player. ก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้แข่งก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกเพราะว่าก็เล่น PUBG มาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Don't feel esports difficult. Not all of you want to become pro player, but you enjoy playing because playing itself is fun. Also, you can feel the excitement and energy because that's real competition. So we'll provide more chances. That's our role. But I hope our esports players, or even you haven't played any tournament, just please try. Playing is much more fun than watching. And also, I hope there are much more ways to create the content so that it'd be great if you can see more user-created content in our platform so that you can also show off your talent by content.